Romalılar için kıyamet, gökyüzünden inen bir ateş değil, doğu ufkunda beliren kara bir toz bulutuydu. Yüzyıllardır dünyanın hakimi olduklarını sananlar, o gece ilk kez gerçek korkunun tadını aldılar. Kilise çanları susmuş, imparatorlar saraylarına kapanmıştı. Hristiyan dünyası ona baktığında bir insan değil, günahlarının bedeli olarak gönderilmiş bir ceza gördü. Ona Flagellum Dei dediler. Yani Tanrı'nın kırbacı. Avrupa'nın haritasını kılıcıyla yeniden çizen, papaya diz çöktüren, medeniyetleri titreten Bozkır'ın Kağan'ı. İşte karşınızda Avrupa Hun İmparatoru Attila. Attila, 395 yılında Tuna Nehri kıyılarında dünyaya geldi. Babası Muncukan öldüğünde amcası Rua Hunların başındaydı. O dönemde Roma ile Hunlar arasında ilginç bir ilişki vardı. Sadece düşman değil, bazen müttefiklerdi. Bu ittifak gereği asil çocuklar rehin olarak takas edilirdi. Genç Attila, eğitim alması için Roma'ya, Ravenna Sarayı'na gönderildi. Romalılar bu barbar çocuğunu medenileştireceklerini, onu bir Romalı gibi eğiteceklerini sandılar. Ama Attila, lüks şölenlerle veya Latince şiirlerle ilgilenmedi. O, Roma'nın zayıf karnını, lejyonların nasıl hareket ettiğini, siyasi entrikaların nasıl döndüğünü ezberledi. Düşmanını evinin içindeyken tanıdı. Yıllar sonra Roma'yı yakmaya geldiğinde hangi sokağın nereye çıktığını avucunun içi gibi bilecekti. 434 yılında amcası Rua öldüğünde taht iki kardeşe kaldı, Bleda ve Attila. Bleda, ganimetle ve eğlenceyle yetinen klasik bir hükümdardı. Ama Attila'nın vizyonu yağmanın çok ötesindeydi. O, bir cihan imparatorluğu istiyordu. Efsaneye göre bir gün bir Hun çobanı, toprakta ucu görünen eski bir kılıç buldu ve onu Attila'ya getirdi. Attila, bu kılıcı havaya kaldırdı ve haykırdı. "Bu, savaş tanrısı Mars'ın kılıcıdır. Tanrılar dünyanın hakimiyetini bana müjdeliyor." Bu olay onun otoritesini kutsallaştırdı. Artık iktidarda iki kişiye yer yoktu. 445 yılında Bleda, şüpheli bir av kazasında hayatını kaybetti. Tarihçiler bu kazanın arkasında Attila'nın parmağı olduğundan emindir. Artık tek bir han, tek bir irade vardı, ok yaydan çıkmıştı. Attila önce gözünü Doğu Roma'ya, yani Konstantinopolis'e dikti. Bizans İmparatoru II. Theodosius, Hunları durdurmak için surlarına güveniyordu. Ama Attila, Roma'da öğrendiği kuşatma tekniklerini Hunların hızıyla birleştirdi. Balkanları kasırga gibi ezip geçti. Bizans orduları birbiri ardına yok edildi. Konstantinopolis surlarına kadar dayanan Attila, şehri kuşatmadı. Çünkü amacı şehri almak değil, imparatorluğu vergiye bağlamaktı. Ve başardı. Bizans, barış için Attila'ya tonlarca altın ödemeyi, vergiyi 3 katına çıkarmayı kabul etti. Bir imparatorluk, bir göçebe kağanına haraç ödüyordu. Attila gülüyordu. Altını olanın demiri olana boyun eğmesi doğanın kanunudur. Doğu dize gelmişti. Sıra batıdaydı. Ve savaş sebebi tarihin en garip olaylarından biriyle, bir yüzük ile geldi. Batı Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Prenses Honoria, saraydaki baskıdan bıkmıştı. Kurtulmak için çılgınca bir plan yaptı ve Attila'ya gizli bir mektup ile nişan yüzüğü gönderdi. "Beni kurtar." Bu, Attila'nın beklediği fırsattı. Yüzüğü kabul etti, Honoria'yı eş olarak, Roma İmparatorluğu'nun yarısını da çeyiz olarak talep etti. Roma şoktaydı. Barbar dedikleri adam, şimdi imparatorluğun ortağı olmak istiyordu. İstek reddedilince Attila, tarihin gördüğü en büyük orduyla Galya'ya, yani bugünkü Fransa'ya yürüdü. Yıl 451. Yer, Katalaon Ovası. Burası, antik dünyanın dünya savaşıydı. Roma'nın son büyük generali Flavius Aetius, Attila'yı durdurmak için eski düşmanları Vizigotlarla birleşmişti. İronik olan şuydu, Aetius ve Attila çocukluk arkadaşıydı. Roma'da birlikte büyümüşlerdi. Şimdi ise birbirlerini yok etmek için karşı karşıyaydılar. Savaş o kadar şiddetliydi ki, efsanelere göre ölen askerlerin ruhları gökyüzünde savaşmaya devam etmişti. Nehirlerin kandan kırmızı aktığı söylenir.
Gün bittiğinde kazanan yoktu. İki taraf da tükenmişti. Attila, taktiksel olarak geri çekildi ama ordusunu imha olmaktan kurtardı. Roma yendik dedi ama aslında bu, Attila'nın sadece bir nefes alma molasıydı. Sadece bir yıl sonra, 452'de Attila, yaralı bir aslan gibi daha öfkeli geri döndü. Bu sefer hedef doğrudan İtalya'ydı. Alpleri aştı, şehirleri yerle bir etti. Venedik şehri, Attila'dan kaçanların bataklıklara sığınmasıyla işte bu dönemde kuruldu. Roma savunmasızdı. İmparator kaçmaya hazırdı. Son çare olarak Papa 1. Leo elinde haçla silahsız bir şekilde Attila'nın kampına gitti. Tarihin en gizemli görüşmesi burada gerçekleşti. Papa ve Attila baş başa görüştüler. Kimse ne konuşulduğunu bilmiyor. Papa ona Tanrı'nın gazabından mı bahsetti? Yoksa orduyu vuran veba salgınını mı kullandı? Bilinmez. Ama görüşmeden sonra Attila, ordusuna geri dönüyoruz emrini verdi. Tanrı'nın kırbacı Roma'yı bağışlamıştı. Roma'yı dize getiren adamı ne bir lejyon, ne bir suikastçı, ne de bir hastalık öldürdü. Onu kendi düğünü öldürdü. 453 yılında Ildiko adında genç bir prensesle evlendiği gece büyük bir şölen verildi. Attila odasına çekildiğinde sarhoştu. Sabah olduğunda muhafızlar ses gelmemesi üzerine içeri girdi. Gördükleri manzara korkunçtu. Avrupa'nın en kudretli hükümdarı sırtında tek bir bıçak yarası olmadan kendi kanında boğulmuştu. Şiddetli bir burun kanaması ciğerlerine dolmuş ve onu uykusunda öldürmüştü. Tanrı'nın kırbacı kırılmıştı. Askerleri saçlarını kestiler ve yüzlerini bıçaklarla çizdiler. En büyük savaşçılar için kadınların gözyaşı değil, erkeklerin kanı akmalı dediler. Attila, altın, gümüş ve demirden yapılmış iç içe 3 tabuta konuldu. Mezarının yeri asla bulunamasın diye bir nehrin yatağı değiştirildi, cenaze gömüldü ve nehir tekrar eski yatağına verildi. Mezar kazıcıların hepsi öldürüldü. Bugün bile Attila'nın mezarı bilinmiyor. Ama bıraktığı iz Avrupa'nın hafızasından asla silinmedi. O, kimine göre medeniyeti yıkan bir barbar, kimine göre bozkırın asil ve yenilmez ruhuydu. Türk tarihinde ise o, kılıcını Avrupa'nın kalbine saplayan efsanevi atadır. Peki sizce tarih hangisinde haklı? Attila, medeniyeti yıkan acımasız bir barbar mıydı, yoksa bozkırın asil ve yenilmez ruhu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu tarihi yolculuğu sevdiyseniz, serinin devam bölümlerinin hızlı gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Savaşların izinde kalın.